can't stay. Merhaba arkadaşlar, bugün size polimer hamurundan Dreamcatcher yani rüya kapını yapmayı göstereceğim. İlk başta beyaz hamuru iyice yoğurarak işe başlıyorum. Çünkü eğer hamurunuzu yapıma başlamadan önce iyice karıştırmazsanız objeleriniz yani en sonunda çıkan ürününüz kırılgan ve dayanıksız olur. Gördüğünüz gibi ilk başta yılan şekline getirdiğim beyaz hamuru ikiye katlayıp spiral şekline getiriyorum. Sonrasında ayrı bir seramik parçası alıp o seramik parçasının üzerinde bu spirali yuvarlak şekline getiriyorum ve birleştiriyorum. Ayrı bir seramik parçası kullanmamın nedeni bu yuvarlak içerisine şeffaf bir tabaka oluşturması açısından. Likit fimo yani sıvı fimo dolduracağım için hiç objeyi yerinden oynatmadan aynı bu şekilde fırınlayabilmemi sağlayacak. Daha büyük bir yüzey üzerinde çalışıyorum normalde ama eğer direkt fırınlayacaksam bu küçük seramik parçaları üzerinde çalışıyorum. Çok da rahat oluyor. Direkt olarak hiç objenize dokunmadan, başka bir yere aktarmaya çalışmadan fırınlayabiliyorsunuz. Biraz spirali bastırıyorum ki içine likit fimoyu doldurduğum zaman dışarıya taşma yapmasın. Gördüğünüz gibi eşit bir şekilde yayıyorum içine. Size tavsiyem, eğer yapacaksanız bu yuvarlak yani Dreamcatcher'ın ana yerini ilk önce fırınlamanız ki bu likit fimo dışarıya taşma yapmasın. Benimki biraz fazla beklediği için kenarlarına bulaşmıştı. Ben makasla vesaire kesmek zorunda kaldım. Delikler açtım ki anahtarlık halkasını birleştireceğim yeri ve bu tüyleri birleştireceğim yeri halkalarını takabileyim. Sonrasında Dreamcatcher'ın iç iplik yerlerini yapıyorum ben. Yine mor fimo hamurdan. Benim rüya kapanım küçük olduğu için ben bu kadarıyla yetindim ama eğer biraz daha büyük yapacaksanız size daha fazla içerisine iplik yapmayı tavsiye ediyorum. Çünkü benimkisi açıkça biraz atoma benzedi. Şimdi sıra geldi tüylerini yapmaya. Bunları dilediğiniz renklerden yapabilirsiniz. Büyüklü küçüklü çeşitli boyutlarda ve çeşitli renklerde yapıldığı zaman çok daha eğlenceli duruyor.
Bu şekilde oldu benim tüylerim. Sonrasında hepsine böyle küçük küçük boşluklar koyuyorum ki yapraktan ziyade daha fazla tüye benzesin. Ben figürlerimi 130 derecede 40 dakika boyunca fırınlıyorum. Ama siz hangi marka kullanıyorsanız hamuru, o markanın kullanım bilgilerine bakın. Fırınınızın derecesini ve fırınlama sürenizi ona göre ayarlayın. Benim altın renk hamurum yoktu. Dolayısıyla ben beyaz hamurdan yaptım Dreamcatcher'ın dışını. Ve sonrasında altın renge boyadım. Ama eğer elinizin altında, yani sizde altın renk hamur varsa veya hangi renk tercih ediyorsanız yapmayı, o renk hamuru varsa direkt o renkten yaparak bu adımı atlayabilirsiniz o şekilde. Liquid Fimo açtığım delikleri tıkamıştı. Dolayısıyla ben küçük maket bıçağımı kullanarak o delikleri tekrar açıyorum. Ve içerisinden küçük bir tel parçası geçiriyorum ki boyalı yerlere dokunmadan daha fazla kontrol sahibi olarak daha rahat bir şekilde objeyi boyayayım. Pişirmeden önce açtığım deliklerden tüyleri tek tek halkalara geçiriyorum. Ve devamını gösterme fırsatım olmadı ama zincirler takıyorum. Bu şekilde yine halkalayarak Dreamcatcher'ın 3 deliğine. Sonrasında zincir geçirip o zincire de bu tüyleri takarak Dreamcatcher'ı tamamlıyorum. Ben tüylerinde sadece birazcık parlak vernik kullandım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.